Gastarbeiter yani misafir işçi anlamına gelen bu kelime uzun yıllar boyunca misafir kısmının anlamını karşılayamamıştır. Almanya'ya misafir olarak gelenler çalışıp Almanya'nın kalkınmasına katkı sağlıyorken görmedikleri eziyet kalmamıştır. Bu eziyet ve sıkıntıları gün yüzüne çıkaracak kişi ise Günter Wallraff isimli Alman gazeteci olacaktı. Alman gazeteci Günter Wallraff 1983 yılında sıra dışı bir iş yapmaya karar vermişti. O dönemlerde birçok farklı projeye imza atan Günter, Almanya'da yaşayan Türk işçilerin hayatlarını içeren bir iş yapmayı düşünüyordu. Bunun için Ali Levent Sinirlioğlu ismiyle projesine başlama kararı verdi. 1983 yılında bu çalışmaya başlamasının sebebi Almanya'daki Türk işçilerinin karşısına çıkan zorlukları ve dışlanmayı görmekti. Wallraff siyah bir peruk ve lens takıp bıyık bırakmıştı. Türkler gibi görünüyordu. Kendisiyle ilgili soru soranlara ise Yunanistan'da büyümüş olduğunu ve babasının Türk olduğunu söyleyecekti. Bu yüzden de Türkçesinin az olduğunu insanlar rahatlıkla anlayabileceklerdi. Artık projesine başlayabilirdi. Gazeteye sağlam ve yapılı yabancı işçiyim, iş arıyorum. Ne iş olsa yaparım. Ücret önemli değil diyerek ilan vermişti. İlk olarak inşaat işiyle başlayan gazeteci tuvalet temizliği yapıyordu. Bir hafta boyunca tıkanmış tuvaleti temizlemek zorunda kalmıştı ve dizlerine kadar pisliğin içinde olduğunu belirtiyordu. Wallraff bu işin kendisine sırf eziyet olsun diye verildiğini söylüyordu. Bu iş sırasında ustabaşına boruların açılması için tesisatçının gelmesi gerektiğini söylediğinde ise şef kendisini düşünmeyi eşeklere bırak, ne de olsa onların kafası daha büyüktür diyerek hakaret ediyordu. Tuvaleti temizlerken içeri girip çıkan bazı Alman işçiler Wallraff'ın duygularını paylaşmak için ona bizim pisliğimizi size temizletiyorlar. Hep aynı şey. Bunu bir Alman'a asla yaptıramazlar diyorlardı. Bazı Alman işçiler ise dışkı ve çişten daha kötü kokan tek şey Türklerdir diyerek Wallraff'ı aşağılıyorlardı. Berlin'de oynanan Almanya-Türkiye maçını izlemeye gitmiş ve burada da ırkçılığa maruz kalarak saçlarına sigara izmariti atılmış, başından aşağı bira dökülmüştü. Wallraff tribünde neonazilerle kalınca canını kurtarabilmek için Ali kimliğini reddetmiş ve gazeteci olduğunu açıklayarak canını kurtarabilmişti. Ayrıca Wallraff bu durumla ilgili eğer o gün kimliğimi açıklayabilecek bir imkanım olmasaydı belki o gün orada öldürülecektim diyordu. Ayrıca Wallraff kendisinin ölümden döndüğünü de belirtiyor. Tuvalet temizleme işinden önce asbest üretilen bir fabrikaya başvuruda bulunacaktım. Başvuru için altın bile vermeyi düşünüyordum oradaki ustabaşına, sırf işe kabul edilebilmek için. Tam o sırada işe alımlar durdu. Eğer o işe girseydim büyük ihtimalle şu an yaşamıyordum. Çünkü ciğerleri asbest alan bir kişi 10 ila 20 yıl içerisinde sağlığını kaybediyordu. Wallraff bu 2 yıllık projesi sırasında nükleer santralde bir işe girmişti. Kendisi biriken metal tozlardan bir avuç alıp incelenmesi için gönderiyordum. Gelen sonuçlar korkunçtu. Raporda şimdiye kadar bu kadar tehlikeli dozda bir maddeyle karşılaşmadıklarını yazıyorlardı. Tozun içerisinde astat, baryum, kurşun, krom, demir, cıva ve bunlara benzeyen 25 zehirli madde bulunuyordu. İlginç olan ise Almanlar bu işe girip çalışmaya başladıktan 2-3 gün sonra işten çıkıyorlardı. Çünkü kanlarında yüksek oranda nükleer madde tespit ediliyordu. Bu işlerde ise illegal olarak Almanya'da bulunan ve kimsenin umursamadığı Türkler çalıştırılıyordu. Hem de herhangi bir koruyucu önlem olmadan. Çünkü Türklerin sağlığı tamamen önemsizdi. Taizen'de birkaç ay çalıştıktan sonra sadece 15 dakika koşabilecek duruma geldiğini söylüyordu Wallraff. Çünkü ciğerleri zarar görmüştü ve kronik hastalığa yakalanmıştı. Oysaki kendisi sürekli koşu yapan birisiydi. Wallraff ilaç geliştirme laboratuvarında üzerinde ilaç denenen denekler arasında bile yer aldığını söylüyor. O dönemlerde birçok farklı işte çalışan Wallraff projesini sonlandırdıktan sonra bu projesini 1985 yılında Ganz unten yani En Alttakiler ismiyle bir kitap olarak yayınladı. O dönemde bu kitap o kadar çok ses getiren bir kitap oldu ki 1986 yılında kitabın belgeseli bile çekildi. Kendisine davalar açıldı ama Wallraff bu davaların hepsini kazanmayı başardı. Wallraff projesini bitirdikten sonra bile Türk arkadaşlarıyla olan ilişkisini kesmedi. Yabancılara yardım fonu adında bir fon oluşturup işçilere destek olmaya çalıştı. İş gücü amacıyla Almanya'ya giden işçilerimiz güç anlamında fazlasıyla karşılaşıp insanlık olarak hiçbir şey görememişlerdir.
Tüm bu olanlara rağmen ses çıkarmayıp canla başla, gerçek anlamda canla başla çalışarak bugün bizlerin Almancı olarak tabir ettiğimiz kişiler olmuşlardır. Videoyu o dönem Almanya'ya giden bir işçimizin sözleriyle bitirmek istiyorum. Biz Türkiye'de Almancı, Almanya'da ise yabancıyız.